3. canlı yayınım. Bunu da bugün anlatmak istedim. Çünkü Tuğya'nın hayatıyla ilgili olarak e, titiz bir araştırma yaptım, bir çalışma yaptım. Onu da sizlere aktarmak istedim. Tuğya'nın hayatıyla ilgili, Güllü'nün hayatıyla ilgili pek çok soru geliyor. Sorularda özellikle Bilal Bey bir küçük kız çocuğu yıllar içinde genç kız olduğu zaman, büyüdüğü zaman nasıl böyle bir canavara dönüşür? Bunu sorgulayan pek çok soru geliyor ve ben de titiz bir araştırma yaptım. Tuğya'nın yaşamı ile ilgili olarak sizlerden gelen bu sorulara elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışacağım. Tuğya'nın hayatının içinde annesiyle, anneannesiyle ve Tuğberk'le paralel bir şekilde gelişen hayatın içinde oldukça ilginç detaylar var, ilginç noktalar var. Onları da sizlere aktaracağım. İyi akşamlar arkadaşlar. Tuğyan'la ilgili gelen sorulara bir yerde cevap vermiş olacağım. Tuğyan'ın hayatıyla ilgili. Annem beni tahta kaşıkla döverdi sözü çok çarpıcı bir söz. Tuğyan'a ait bu söz. Güllü'nün kendisini çocukluğunda, Tuğyan çocukken, küçükken annesinin tahta kaşıkla dövdüğünü söylüyor. Eee, Hayatlarından şiddet, kavga, tartışma hiçbir zaman eksik olmamış ve bu arada iyi akşamlar arkadaşlar. Görüyorum mesajlarınızı. Teşekkür ederim. Banu Kabaş, Nuray, Meliha, eee, Seher çok teşekkür ederim. Evet ve Nur Hayat ve Tuğyam bugün cinayetten, annesini tasarlayarak öldürmekten tutuklu arkadaşlar. Annesini tasarlayarak, planlayarak, adım adım eylemini gerçekleştirmekten, öldürmekten, annesini pencereden aşağıya atarak hayatına son vermekten Tuğyan Ülkem Gülter bugün tutuklu. Eee, Annesi, zavallı annesi, o çocukken her pencereye yaklaştığında bundan birkaç sene öncesine kadar aman kızım, aman kızım yaklaşma düşersin diye uyaran Güllü ne yazık ki kızının itmesiyle savcılık kayıtlarına göre kızının itmesiyle savcılığın elindeki delillere göre annesini hayatına son verdi. Evet, Tuğyan hemşirelik okulu mezunu. Hemşire olarak da çalıştı fakat çok fazla dikiş tutturamadı o meslekte. O yüzden de son zamanlarda da iş bulamıyordu. Gittiği iş görüşmelerinde bütün kapılar yüzüne kapanıyordu. Tuğyan 1992 yılında Gazi Osman Paşa'da dünyaya geldi ve bildiğiniz gibi Güllü'nün büyük evladı. Eee, ve Tuğya'nın ismi kelime manası olarak da isyan anlamına geliyor. İsyan anlamına geliyor. Güllü de isyankar bir kadın olduğu için Tuğyan koyuyor kızının ismini. Güllü'nün hayata bakışı, hayattaki bazı gerçeklere karşı Güllü'nün isyankarlığı kızına isim olarak yansıyor. Güllü'yü ben 1994 yılından beri ilk şöhret olarak çıktığı seneden beri tanıyorum bir gazeteci olarak. İlk haberlerini yapan programı yöneten, yapan insanım Star Televizyon'da, Paparazzi programında. Güllü'nün haberlerini, röportajlarını yaptırırdık muhabir arkadaşlara. Güllü'nün sahneye çıktığı eğlence mekanlarına giderdik. Onunla ilgili çekimler yaptırırdık. Güllü ilk çıktığı zamanlarda söylediği arabesk şarkılarla çok büyük bir beğeni toplamıştı ve insanlar onun hayat hikayesini merak ediyorlardı. Hayat hikayesi dramlarla doluydu Güllü'nün ve doğan ilk evladına da kendisinin hayata karşı isyanını anlatan bir isim koydu. Tuğyan ismini koydu. Sonra da
Tuğya'nın dünyaya gelişi de elbette ki Güllü için çok büyük bir mutluluktu. Doğum yapıyor. İlk defa hayatında bir kadın ve bir evlat dünyaya getiriyor ve çok sevdiği, çok istediği bir kız çocuğu oluyor. Güllü'yü o günlerde çok mutlu bir insan olarak, tanıyor çevresindekiler. Herkes onun mutluluğunu anlatıyorlar. Daha sonra da bir oğlu oluyor. Onun adını da Tuğberk koyuyor ve, ne yazık ki kocası, evlendiği insan kendisine eziyet ödüyor çocuklara rağmen. Güllü'ye, şiddet uyguladığı, Güllü'ye bağırıp çağırdığı, hakaretler ettiği, evde kavganın, gürültünün eksik olmadığı söyleniyordu ve adam bir gün, günün birinde çekip gidiyor. Güllü'yü ve çocukları yüzüstü bırakıyor Güllü'nün kocası ve Güllü, evine bakabilmek için çalışıyor, çalışmak zorunda. Tuğyan'ı da anneannesinin yanına bırakıyor. Oğlu için de bir bakıcı tutuyor Güllü ve çalışma hayatında da hep mücadele, pavyonlarda çalışıyor. Düşünebiliyor musunuz? Eee, barlarda çalışıyor, pavyonlarda çalışıyor ama yine de, söylediği şarkılarla insanların kalbinde, gönlünde, bir yer ediniyor. Eee, o şiddet gördüğü zamanlarda da, son derece verdiği röportajlarda bunu kocasından şiddet gördüğünde söylemekten çekinmeyen son derece dobra bir kadın profili olarak insanlar da onun arkasında duruyorlar. O röportajları izleyen, dinleyen izleyiciler de Güllü'ye sahip çıkmaya çalışıyorlar. Ona destek olmaya çalışıyorlar. Kocasından ayrılıyor. Kocası çekip gidiyor zaten ve Güllü de başka bir insanla birlikte oluyor. Ve başka bir insanla beraber olmaya başladığında başka bir erkekle hem Tuğyan'ı hem oğlunu, eee, anneannelerine bırakıyor, dayılarına bırakıyor. Dayısı onu alıp anneannesine götürüyor. Güllü, eee, yeni bulduğu adamla, sevdiği insanla, İlker'di zannedersem ismi, onunla, çocuklarından ayrı bir hayat sürüyor. Bu da anneannenin hiç hoşuna gitmiyor. Anneannenin istediği, Güllü'nün annesinin istediği çocukların başında durması. Çalışınca ben senin evlatlarına bakarım ama başka bir adam için çocuklarından ayrılıp gitmen, onları benim başıma atman doğru değil kızım diyen bir kadın anneanne. Bu arada Güllü'nün bir de, eee, kız kardeşi var. Kız kardeşiyle de arası hiç iyi değil. Kız kardeşi de alkol, bağımlısı. Devamlı içen bir kadın. Yani Tuğya'nın ve Tuğberk'in teyzesi. İçiyor, içiyor, annesini dövüyor. Yani Güllü'nün annesini dövüyor. Kız kardeşi Güllü'yü dövüyor. Annesini dövüyor. Böyle de bir kız kardeşi var. Yani sülalece bunlar dengesiz, kavgacı, tartışmacı, kaos içinde olan bir aile durumundalar neredeyse. Çocuklarının iyi eğitim almasını çok istiyor Güllü. Okumalarını ve iyi bir eğitim almalarını çok istiyor ama böyle bir aile ortamında çocuklar ne kadar, eee, okuyabilirler ki? Nitekim, Tuğyan yine de elinden gelenin en iyisini yapıyor. Annesinin sürekli olarak zorlamalarıyla, hemşirelik okulundan mezun oluyor ve diploma alıyor. O diplomasını aldığı gün annesinin hayatının en mutlu günlerinden biri. En mutlu günlerinden biri. Zaten bunu Güllü söylüyor. Fakat girdiği işlerde çok fazla tutunamıyor. Çok fazla tutunamıyor. Bir hastanede çalışıyor, bir huzurevinde çalışıyor. Ancak bir türlü kalıcı olamıyor, eee, ve iş yerlerinde ve annesiyle beraber yaşıyor. Annesiyle beraber yaşaması, onun annesinin eline muhtaç olması, annesinden harçlık bekliyor olması aslında annesiyle Tuğya'nın anlaşamamasının, ilk, tohumları oluyor bir yerde. Fakat şunu da söylemedim, şunu da belirtmem lazım. Tuğyan, anneannesinde kalırken, küçük bir çocukken, anneannesi ona bakarken, geceleri Güllü pavyonlarda, barlarda, çoğu zaman İstanbul dışında, eee, Bursa dışında mekânlarda çalışırken, Tuğyan kendisine kalırken anneannesi
Güllü'ye olan kızgınlığını hep Tuğyan'a dökmüş. Yani Tuğyan'ı cahil kadın, cahil olduğunu söylüyorlar anneannesinin. Tuğyan'ı anneannesinin kiniyle büyütmüş, annesinin kiniyle büyütmüş anneannesi. Tuğyan'ı çok doldurmuş anneannesi. Tuğyan'ın küçüklüğünden beri onu işlemiş annesine karşı. Bu onları iyi tanıyan komşular tarafından çok söyleniyor. Eskiden beri tanıyanlar tarafından çok söyleniyor arkadaşlar. Ve e, ve Tuğyan annesinin istemediği bir evlilik yapıyor, desteklemediği bir evlilik yapıyor. Kocası da yasaklı madde ticaretinden cezaevinde, hala cezaevinde. Onun Azra isimli bir kızı oluyor. O kıza Güllü aşık, torununa aşık. Benim hayattaki varlık sebebim diyor. Güllü, benim hayattaki varlık sebebim. Her şeyim bunun diyor, her şeyim bunun. Ve o Azra için elinden geleni yapıyor. Azra, Güllü evde değilken Azra bakıcıda, evin dışında, ama Güllü eve geldiği saatte bakıcı onu eve getirmiş oluyor. Güllü onu evde çok güzel bir oda yapıyor torununa, Azra'ya. Çok güzel bir oda yapıyor. Onun bütün oyuncaklarla donatıyor. Bir dediği iki olmuyor. Azra çocuğun hiçbir yiyeceği, tatlısı, bisküviti, hiçbir şey eksik değil. Güllü onu en iyi şekilde büyütmek istiyor. İleride en iyi okullarda okumasını istiyor. Ve uyuşturucu suçundan cezaevine girince kocası Tuğyan kocasından annesinin de arzusunu yerine getirerek boşanıyor. Zaten kendisi de o adamdan kendisine hiçbir fayda olmayacağını da anlıyor ve dışarıda da kendi arkadaş olarak Sultan'ı seçiyor. Sultan'la dert ortağı oluyor Sultan. Tuğya'nın zor zamanlarında. Sultan'ı annesiz bir kız olduğu için Güllü de çok benimsiyor, seviyor, ona acıyor, kolluyor. Güllü'nün evine girebilen tek arkadaşı kızının, Tuğya'nın Sultan. Eve girip evde kalabilen tek arkadaşı. Sultan da annesini küçük yaşta kaybettiği için manevi evlat gibi görüyor Güllü onu. Zaten Sultan da farkındaysanız röportajlarda ifadelerinde Güllü'den Güllü anne diye bahseder. O benim manevi annem der. Ve dolayısıyla Tuğya'nın eşinden ayrıldıktan sonra Azra da Güllülerle haliyle yaşamaya devam ettiği süre içinde Tuğya'nın hapisteki kocasıyla da hiçbir bağı kalmaz. Hapisteki kocası Tuğyan'a her ne kadar haberler de gönderse, çıkınca çocuğumu alacağım filan diye, Tuğyan hiç bunlardan olumsuz etkilenmez. Çünkü Tuğyan'ın bıçkın bir arkadaş çevresi var. Tuğyan'ın arkadaş çevresinde kirli ilişkiler içinde olduğu e, gençler, bunların yasaklı madde ticaretine de karıştığı, Tuğyan'ın da onlarla yakın arkadaşlık içinde olduğu söyleniyor. Dolayısıyla Tuğyan öyle boşandığı kocasının cezaevinden haber göndermeleriyle falan tırsacak, korkacak bir kadın değil. Ve Tuğyan İstanbul'dan kendisine yeni bir arkadaş seçiyor. Ondan hatta çocuk aldırıyor. Ondan çocuk sahibi oluyor. Hatta annesi de istemediği için, annesinin de istemeyeceğini bildiği için o çocuğu da aldırıyor. Fakat o kişiyle, o nişanlısıyla görüşmesini hiçbir şekilde istemiyor Güllü. Ya diyor, evli adamla nişanlı mı olunur? Adam evli, Kervan isimli insan. Evli, ona nasıl nişanlısın sen? Kızım diyor, ne biçim nişanlısı bu? Ana diyor, biz diyor imam nikahlıyız diyor. Tuğyan, bize müsaade et diyor. İmam nikahlıyız. Boşayacak, biz evleneceğiz diyor. Olmaz öyle şey diyor. Elin adamını diyor yuvasından da edeceksin diyor. Kervanın da çocukları var. Olmaz öyle şey diyor. Ve her gün kavga. Her gün evin içinde kavga. Her gün evin içinde kavga. Ve Güllü'nün asıl niyeti, asıl amacı Azra'ya, torununa bir anne gibi sahip çıkabilmekti.
hiçbir zaman Tuğya'nın Güllü'ye annelik yapamadığını görüyordu ve hiçbir şekilde onu beğenmiyordu. Anneliğini hiçbir şekilde beğenmiyordu. Güllü, Tuğyan'ı evden kovuyordu kavga ettikleri zaman. 2 gün, 3 gün gidiyordu, arkadaşlarında kalıyordu Tuğyan. Sonra Güllü dayanamıyordu. Onun sevdiği yemekleri yapıyordu. Kızının sevdiği yemekleri yapıyordu. Telefon açıyordu. "Kızım gel, yemek yaptım. Hadi oturalım yemek yiyelim." diye kızını eve çağırıyordu, barışıyordu. Güllü kin tutmayan bir insandı. Fakat kızı içten içe annesinin bu kavgalarında kendisine ettiği lafları kin olarak yüreğinde hapsediyordu arkadaşlar. Tuğyan, yakın çevresinin söylediğine göre annesine karşı kin besleyen bir insandı. Güllü kin tutmadığı halde Tuğyan bunları biriktirdi. Kervanla ilişkisinin yürümemesinin sebebini annesi olarak gördü her zaman. Annesinin amacı da, Güllü'nün amacı da Azra'yı, ileride tekrar Güllü, eli yüzü düzgün bir kısmet bulup Güllü, kendisine bir yuva kurup Azra'yı da yanına, hatta nüfusuna almayı düşünüyordu Azra'yı. Söylenene göre Güllü kendi üzerine geçirmeyi düşünüyordu Azra'yı. Babası hapiste, annesi ilgilenmiyor. Çocuk bakıcılar da orada burada, ve Güllü bundan çok rahatsız oluyordu. Ama eee Tuğya'nın, arkadaşlar, annesine karşı çocukluğundan beri anneannenin de doldurmasıyla ve daha sonra, hayatta ilerlerken kendi yaşadıklarıyla, eee, gördükleriyle, şahit olduklarıyla anneye karşı adeta bir düşman gibi, gizli bir düşman gibi, üst üste biriktirerek kinini, öfkesini bugüne kadar geldi. Zaten emniyetteki, sorgusunda, Tuğya'nın emniyetteki sorgusunda satır aralarında kurduğu bazı cümleler tecrübeli polisleri Güllü'nün annesine karşı çocukluğundan beri kin dolu bir insan olarak, yaşadığını, eee, emniyetteki ifadesinde, tecrübeli polislerde bu duygu, bu kanaat oluştu. Bu annesine, şuur altında hep bir düşmanlık beslemiş. Hep bir düşmanlık beslemiş. Bakın annesine ifadesinde söylediği, emniyetteki ifadesinde söylediği cümle Tuğya'nın: "Çocukluğumdan itibaren düzenli bir hayatım olmadı. Çocukken büyük dayaklar yedim. Kemerle, tahta kaşıklarla bizi döverdi annem." Tuğberk'i de dövüyormuş, Tuğyan'ı da dövüyormuş. Bu Tuğyan'ın ifadesinden arkadaşlar. Ona göre annesi zor bir hayat yaşamış. Bu zorlukları da çocuklarından çıkarmıştı, çocuklarına yansıtmıştı. Çok sinirli, öfkeli biriydi ve psikolojik sorunları da vardı. Hatta bazı ilaçları, ağır, yasaklı madde içeren bazı ilaçları reçetesiz, illegal bir şekilde alıp kullanıyordu Güllü. Bunu da ifadesinde Tuğyan söyledi. Evet, annesi zor bir hayat yaşamıştı, öfkeli biriydi ve psikolojik sorunları da vardı. Ama hiçbir zaman kızına karşı, oğluna karşı kin tutmadı, kinci değildi. Anlık Güllü'nün öfkesi, şiddeti, kavgası anlıktı. Bir anda parlıyordu. Bir anda dünyayı yakıyordu, sonra sönüyordu. Hadi sonra oturalım sofraya. Güllü bu yapıda bir insandı. Ve, bu geçimsizliği de Güllü'nün kavgacı olması da hayat boyu yaşadığı zorluklar. O pavyonlarda pavyon sahiplerinden dayak yemesi, pavyon sahibinin gösterdiği adamla, çıkıp otele gitmediği için, o adamdan ayrı dayak yemesi, pavyonun sahibinden ayrı dayak yemesi, onlara bıçak çekmesi ve bu arada da kendisinin de birkaç kez bıçaklanmış olması. Bunun, bazısı polise intikal etti, bazısı etmedi. Güllü'nün başından geçen bu, kriminal olayların hayatı hep zorluklarla doluydu ve, Güllü sadece bu kadar değil arkadaşlar, maddi açıdan da çok büyük zorluk çekmişti. Bir ara işleri çok kötü gidince çalıştığı pavyonlarda çalışıyordu, parasını alamıyordu. Evine haciz gelmişti borçtan dolayı. Düşünebiliyor musunuz? Eve haciz geliyor ve eşyalarınız 7 emine, veriliyor. Evinizdeki eşyalar kaldırılıyor. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir insan, böyle bir durumda, olmak ister misiniz? Ne o? Güllü, ünlü bir sanatçı.
Olur mu öyle şey? Yani Tuğya'nın, çevresindeki hep suça bulaşmış insanlar, Tuğya'nın, ve bulaşmayanlar da bulaşmaya meyilli insanlar, Güllü'yü çok rahatsız ediyordu. "Kızım, bu kadar kriminal insanlarla arkadaşlık yapmaya mecbur musunuz? Bu tiplerden uzak dur. Kızım, bunların içinde kimi şiddet, kimi, uyuşturucuyla haşır neşir olmuş insanlar, kimisi de şantaj yapan, sabıkalı insanlar. Bunlardan uzak dur, sana hiç yakışıyor mu kızım?" dedikçe de Tuğyan bundan da rahatsız oluyordu. Arkadaş çevresine karışılmasını da istemiyordu arkadaşlar ve, maalesef bütün bu kinleri biriktire Tuğyan en sonunda işi savcının hazırladığı, soruşturma dosyasının içindeki delillere göre savcıdaki kanaat bunu, bir cinayet olarak kurguladı. Tuğyan annesine, Güllü'ye karşı ve yanından hiçbir şekilde ayırmadığı Sultan da her şeye şahit oldu ve annesini o şekilde aşağıya attı, öldürdü. Şimdi tabii Tuğyan, keşke böyle bir cinayet işlemeseydi. Keşke böyle bir anneye karşı böyle bir, son planlamasaydı ve Güllü'yü keşke hayattan koparmasaydı. Düşünebiliyor musunuz? O Güllü ki, Tuğyan o evde kendi odası, Tuğyan'ın odası orası, havalandırmak için, o cam açıldığında, o cam düştüğü, annesinin düştüğü cam açıldığında, "Kızım bu camı niye açıyorsun? Kızım kapat bu camı, aşağı düşersin. Aman kızım benim dolanma oralarda, gel böyle kızım, gel böyle." diye kızına sarılıp onu korumaya çalıştığı söyleniyor arkadaşlar defalarca. Güllü'nün. Ama maalesef o pencere, kızının yaklaştığı zaman aman düşersin diye onu sakındığı o pencere, korumaya çalıştığı o pencere onun hayatının sonu oldu. Bunu nereden bilebilirdi ki? Nereden bilebilirdi böyle bir şey sonu yaşayacağını arkadaşlar? Yani maalesef çok, acı bir gerçekle karşı karşıya kaldık. Hiçbirimiz buna ihtimal vermemiştik. İlk başlarda hepimiz şok olmuştuk. Ferdi Aydın yakmıştı kibriti. Aydın yakmıştı ışığı ve Ferdi Aydın hepimizi, "Yahu hakikaten böyle bir ihtimal de var. Bu gerçek olabilir. Bu adam bir şey söylüyor ama bu Güllü'ye son derece yakın, son bir yıldır her hafta Güllü'yle beraberdik abi diyor. Bana anlattı. İlk bana anlattı zaten. Her hafta benim mekânımda çıkıyordu İstiklal Caddesi'nde abi. Her hafta beraberdik kendisiyle. Her hafta görüşüyorduk, konuşuyorduk. Evini tadilat yaptırıyordu. Benden borç para istemişti. Helali hoş olsun. Verdim o borç paraları. Bugün de diyor ki o gün 5 milyon lira kadar Güllü'ye borç verdiğini söylemişti benle yaptığı yayınlarda ve sonra da demişti ki, Güllü bana ben bir gün ölürsem, inan öldürülmüşümdür ve bunu evlatlarım yapmıştır. Ferdi, sen benim evladımsın. Sen benim, değer verdiğim bir evladımsın. Bu işin arkasını bırakma Ferdi. Beni kızım ya da oğlum onlar öldürmüştür demiş Ferdi Aydın'a ve Ferdi Aydın bunu kendine görev bildi aydınlatmayı. Ve daha sonra dedi ki o verdiği parayla ilgili olarak ben o parayı onlardan, alacağım. Verdiğim parayı onlardan alacağım ama eğer onlar öldürmedilerse, katil o evlatlar çıkmazsa o zaman helali hoş olsun o parayı istemiyorum. Ama öbür türlü o paramın peşindeyim. Alacağım ve hayır kurumlarına bağışlayacağım o parayı demişti Ferdi Aydın. Bu arada bana yine soruyorsunuz arkadaşlar. Dün söyledim ama tekrar söyleyeyim. Bu miras konusu nasıl olur diye, cinayet onaylanırsa mahkeme tarafından, o Tuğyan tarafından öldürüldüğü kesinleşirse ve hele bir de Tuğberk de işin içine girerse, oğlu da işin içine girerse çünkü Ferdi Aydın bugün, oğlunun kendisini yerden yere attığını, heyecanlandığını, fenalaştığını, söylüyor. Sultan'ın ifadesini duyduktan sonra yakınlarından öğrendiği
Tuğberk'in de çok, telaşlandığını söylüyor. Tuğberk'in de endişelendiğini söylüyor ve diyor ki bu iş sadece Tuğyan'la sınırlı değil, başkaları da biliyordu. Tuğberk de biliyor. O yardımcısı Deniz Takma isimli yardımcısı da eski asistanı da bu işin içinde ve 7-8 kişiler bunlar diyor Ferdi Aydın. Bu, Güllü'nün ölümünü planlayanlar. Şimdi şuraya geleceğim. Bu miras konusunu anlatmıştım. Tekrar soruyorsunuz. Bu, cinayet işlenmiş olması, mirastan men etmez, kızını da oğlunu da. Onların yasal temsilcisi atanır onlara, vasi atanır. Cezaevindeki insanlar, banka hesabı, paraya filan hükmedemezler. Hiçbir türlü kamu, iştirakinde bulunamazlar. Kamuda hiçbir şey yapamazlar. Oy kullanamazlar, şunu yapamazlar, bunu aklınıza ne geliyorsa. Dolayısıyla onlar adına onların, miras hakkını gözetecek bir avukat olur, akrabalardan biri olur. Kime vekalet verirlerse o kişi o üzerine ne düşüyorsa 2 tane mi dairesi var? Biri Tuğberk'e, biri, kız ablasına mı düşecek? Tamam, ablasına düşen satılır. Onun parasıyla cezaevinde kaldığı müddetçe ona kantin parası verilir, yollanır, gönderilir. Tuğyan da o parayla kantinden, alışveriş yapabilir diye 30 sene, 30 senede o para da yetmez zaten. 30 sene yatacak içeride. Ağırlaştırılmış müebbet hapis, minimum 30 sene. 30 sene iyi hal gösterirse cezaevinde, gardiyanlara ve yönetime karşı çok iyi hal gösterirse 30 sene sonra tahliye olabilecek, şartlı tahliye o da. Dışarıda, yaramazlık yapmayacak, suça karışmayacak, kimseyle uğraşmayacak. Şikayet gelirse kendisinden tekrar cezaevine. Eee, Dolayısıyla arkadaşlar, savcının, sayın başsavcı, kadın başsavcının bu konudaki açıklamasını hepiniz aşağı yukarı biliyorsunuz. Gözaltına alındıktan ertesi gün yaptığı nasıl bir titiz çalışmayla, eee, bu şeyi hazırladıkları, dosyayı hazırladıkları ve Tuğyan'la Sultan'ı nasıl takip ettikleri, etraflarındaki delilleri nasıl topladıkları, onlarla ilgili soruşturmayı nasıl ciddiyetle yaptıkları ve çok sağlam delillere ulaştıkları konusunda nasıl iddialı konuşuyor kadın başsavcı. Bu kadar tecrübeli kadın başsavcı ve ona bağlı bu kadar tecrübeli bir, adalet bürokrasisi, diğer savcılar ve, polis müdürleri yanılmış olamaz arkadaşlar. Sultan'la ilgili de söyleniyor. Sultan itmiştir. Eee, Kızı yapmaz. Hangi evlat böyle bir şey yapar? Sultan itmiştir. Tuğyan mahkemede bunu söyleyecektir diyorlar ama arkadaşlar Sultan ittiğine dair de onun aleyhinde bir delil var mı? Sultan itmiştir diyenler sosyal medyada, TikTok'ta geçen gece birisi yayın yapmış. Binlerce kişi katılmış yayına. Sultan itmiştir diye eee, insanlar o yayında sultanın aleyhinde, söylemlerde bulunuyorlar. Sultanı suçluyorlar. Yani, fakat, savcı, başsavcı neden, Tuğyan'la ilgili katil zanlısı Tuğyan olduğunu söylüyor da Sultan olduğunu söylemiyor? Sultan niye bugün evinde? Ev hapsinde. Evinde yani sonuçta evinde, cezaevine gitmedi. Peki arkadaşlar, bu videoyu burada neticelendirelim. Benim bu konudaki, çekimlerim devam edecek. Yarın devam edeceğim bu konuya. Görüşmek üzere. Lütfen beğen yapın. Abone olmadan izleyen dostlar da abone olurlarsa, bana katkıda bulunurlarsa, abone olarak, beğen yaparak, katıl butonuna basarak arzu ederseniz başka şekillerde de katkıda bulunabiliyorsunuz. Teşekkür, ve başka, şeyler de var, yapılabilecek. Eee, Tuğyan yaptı, o da sultan azmettirici. Sultan azmettirici olduğunu söylemiyor da savcılık. Sultan, Tuğyan'ın yanından ayırmadığı arkadaşı. Azmettirici olmak başka bir şey. Azmettirici olmak yani, zorlamak, onu bu yola sokmak, o başka bir şey.
İşte o hayatını kaybetmeden evvel 2 kişi diyor ya, o 2 kişi, o video gerçek mi değil mi filan bunların hepsi iddianamede olacak arkadaşlar. Biraz daha sabredelim. İddianame çıkacak. İddianame birkaç ay içinde çıkacak. İddianamenin çıkması demek dava sürecinde başlayacak olması demek. Bekleyelim o iddianamede o vefat ederken son söz olarak son nefesinde 2 kişi yaptı diyor ya 2 kişi. Onu dedi mi gerçekten? Var mıydı o? Tabii ki o odada 2 kişi vardı. Tuğyan ve, Sultan 2 kişi vardı. Buradaki 2 kişi tuttu da attı anlamındaysa, o zaman şey değişiyor tabii, konu değişiyor. Eğer Tuğyan, Sultan da bana yardım etti, Sultan da diğer bacağından tuttu derse, Sultan da diğer bacağından tuttu ben kaldırırken derse ve bu ispat edilirse Sultan da ömür boyu ağır müebbet hapis cezası alır arkadaşlar. Eğer Sultan da bir bacağından tuttuysa, o kaldırmasına yardım ettiyse Sultan için de kurtuluş yok. Ve bugünlerde mesela böyle bir şey gelişir de ispat edilirse Sultan'ın da onu aşağı iterken yardımcı olduğu şeklinde bir bacağından da Sultan tuttu. Bunu ispatlayabilirse herhangi bir şekilde savcı böyle bir şey gelirse ona delil, Sultan'ın şimdi ev hapsinde ya, evine gider polisler, e, evinden alırlar doğru Kandıra cezaevine. Doğru, Tuğya'nın yanına, aynı cezaevine. Yine komşu tek kişilik hücreye. Öbür tek kişilik hücreye de Sultan girer. Eğer öyle bir şey gerçekse. Şimdi insanlar Sultan da suçlu, Sultan da suç ortağı, Sultan da hapse girmeli diyorlar ama bunun ispatı lazım arkadaşlar. Peki, sizleri seviyorum. Görüşeceğiz arkadaşlar. Saat 20.27. Görüşeceğiz. Görüşeceğiz.